Sevgili dostlarım, hepinize merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz sağlık ve sağlıklı yaşamla ilgili olacak. Hepimizin bildiği gibi çeşitli kurum ve kuruluşların sağlıkla ilgili farklı tanımlamaları var. Ancak en doğru tanımlamayı Dünya Sağlık Örgütü yapmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlık sadece hastalıkların ve rahatsızlıkların olma durumu değil, aynı zamanda fizik, ruh ve sosyal iyilik halinin de olması olarak tanımlanmıştır. Ancak şunu bilmemiz gerekiyor. Sağlıklı olmak için mutlaka sağlıklı yaşamamız gerekiyor. Aksi takdirde koşullarımız kötü olursa ya da birazdan sizlere bahsedeceğim koşullar olmazsa sağlıktan bahsetmek mümkün olamaz. Evet sevgili dostlar, sağlıklı yaşamak için sizlere hem bedenen hem ruhen hem de sosyal iyilik halinin sağlanabilmesi için bazı maddeler, bazı koşullar önereceğim. Önerdiğim ilk 7 koşul bedenimizi ilgilendirmekte. Diğerleri ise ruh ve sosyal iyilik halini ilgilendirmekte. Şimdi sizlere bu koşulları sırasıyla aktarmak istiyorum. Öncelikle sağlıklı yaşayabilmek için zararlı alışkanlıklardan kesinlikle uzak durmamız gerekiyor. Zararlı alışkanlıklar nedir diye aklımıza gelecek olursa bunların başında toplum tarafından da sıkça kullanılan sigara alışkanlığı, alkol alışkanlığı, uyuşturucu madde alışkanlığı gelmekte. Bunların ötesinde zararlı alışkanlıklar yok mu? Tabii ki var. Ama bu üçü çoğunlukla karşılaştığımız majör durumu oluşturmakta. Zararlı alışkanlıkların vücudumuza yapacağı kötülükleri, vereceği zararları zaten hepimiz biliyoruz. Bunların üzerinde bu videomda teker teker durmayacağım. Ancak daha ileriki videolarımda bu konulara zaman zaman girişler yapacağız. Bu konuları hep birlikte inceleyeceğiz. Hangi zararlı alışkanlıkların nelere mal olduğunu hepimiz birlikte göreceğiz. Diğeri ise sağlıklı ve doğru beslenme. Eğer sağlıklı beslenemiyorsak, doğru beslenemiyorsak zaten sağlıktan bahsetmek mümkün değildir. Sağlıklı ve doğru beslenme nedir diye kısaca gözden geçirelim. Günümüzde normal olarak karnımız acıkıyor ve karnımız acıktığı için de sağımızda, solumuzda, mutfağımızda ne bulursak onu yemek zorunda kalıyoruz. Yani aslında karnımızı doyuruyoruz. Sağlıklı beslenme bu koşullarda mümkün hale gelmiyor. Beslenme ile ilgili, nasıl besleneceğimizle ilgili, besin değerlerimizle ilgili, gıdalarımızın içinde neler var, neler zararlı, neler faydalı, bunlarla ilgili daha sonraki videolarımda sizlerle birlikte olmak istiyorum. Su içmek sağlıklı yaşamanın en önemli faktörlerinden biri. Su içmezsek insanlar ya da canlılar uzun süre zaten yaşayamazlar. Suyumuz temiz olmalı, berrak olmalı. Özellikle alkaliye kaçan, pH'i alkali olan sular tercih edilmeli. Bunu da hayatımıza alırsak sağlıklı yaşamanın koşullarını karşılamış oluruz. Diğer koşulumuz egzersiz yapmak ve spor yapmak. İnsanların çoğunun yapılan anketlere göre %75'i egzersiz ve spor yapmıyor. İnsanların nasıl yaşadığını bizlere gösteriyor. Demek ki sağlığımız için spor yapmamız gerekiyor. Bunun da vücudumuza çok olumlu etkileri olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Bir diğer koşul uyumak. Kaliteli ve sağlıklı uyumak. Kaliteli uyku uyuduğumuzda herkes sabahleyin nasıl kalktığını gayet iyi biliyor. Eğer kaliteli bir uyku uyumadıysanız sabah yataktan kalkamıyorsunuz, çok kötü kalkıyorsunuz, mırıldanarak kalkıyorsunuz ya da baş ağrısıyla, sırt ağrısıyla, vücut ağrısıyla kalkıyorsunuz. Onun için kaliteli uyumak ayrı bir kategoriyi oluşturuyor. Bedenimizi ilgilendiren 2 maddemiz daha kaldı. Bunlardan bir tanesi dinlenmek, diğeri ise nefes almak. Nefes almak derken doğru nefes almayı, kaliteli nefes almayı, aldığımız nefesi doğru yerlerde vücudumuza faydalı şekilde kullanmayı bahsediyorum. Bunları öğrenmek için konunun uzmanları var. Konunun uzmanlarından faydalanabilirsiniz. Ya da bu konuyla ilgili hem internetten hem YouTube'dan hem de kitaplardan faydalı bilgiler alabilirsiniz. Diğer maddemiz neydi? Dinlenmek. Dinlenmek derken
Basit dinlenmeden bahsetmiyorum. Çalıştınız, yoruldunuz, bacağınızı uzatıyorsunuz, bir sandalyeye ya da bir koltuğa yaslandınız, oturdunuz. Bu dinlenme zaten olacak. Biz asıl dinlenme derken aktif dinlenmeyi kastediyoruz. Aktif dinlenmek asıl yaptığınız işin dışında o işinize ara verip başka işlerle küçük zaman dilimlerinde uğraşmayı kastediyorum. Aktif dinlenme derken. Örneğin kitap okuma da bir aktif dinlenmedir. Boş zaman geçirmeyin demek istiyorum. Aktif dinlenmeye karar verip eğer uygulamaya kalkarsanız bu sizin hayat kalitenizi artırabilir. Bu ilk 7 madde çoğunlukla herkesin bildiği, yaptığı, denemek istediği maddeleri oluşturuyor. Eğer bu maddeleri, bu koşulları hayatımıza geçirirsek daha sağlıklı yaşayabiliriz. Çoğunlukla beden sağlığımızı içeren maddelerden sizlere bahsettim. Bundan sonra bahsedeceğim diğer maddeler ruh halimizi ve sosyal yönümüzün iyi olma halini sağlayacak koşulları bizlere sunacaktır. 8. maddemiz stresten uzak yaşamak. Stres vücudumuzda stres hormonlarını artırarak bunlar neler? Örneğin kortikosteroidler, adrenalin ve noradrenalin gibi stres hormonları. Vücudumuzda bunlar artınca kan basıncımız artıyor, nabız sayımız yükseliyor. Bunların da tetiklenmesiyle çeşitli rahatsızlıklar ve hastalıklar meydana geliyor. İnsan sosyal bir varlık. Diğer canlılardan insanı ayıran en önemli özellik bu. Sosyal olarak iyi olma halimiz Dünya Sağlık Örgütü tarafından da sağlıklı olmak, sağlıklı yaşamak tanımlarının arasına girmiş durumdadır. Neden? Çünkü sosyal olarak da iyi olamazsak bedenen ve ruhen de iyi olmamız mümkün değildir. Bu nedenden dolayı da sosyal ilişkilerinin, sosyal yapısının ve sosyal iyilik halinin olması gerekiyor ki buradaki problemler daha sonra kronikleşerek bedenimize ve ruhumuza yansımasın. Bir diğer madde ise büyükler ve küçüklerle aynı ortamı paylaşmak. Büyükler ve küçüklerle aynı ortamı paylaştığımız zaman, küçükler büyüdüğü zaman büyüklerdeki sorunların neler olabileceğini birinci elden görebilme şanslarına sahipler. Bu da onların hem ruhen hem de sosyal yönden iyilik halini güçlendirebilir. Evet sevgili dostlarım, diğer madde, bakın bu madde çok önemli. Hobi edinmek. Hobi edindiğimizde hobiyi uygulamalı hale getirmemiz gerekiyor. Hobinin çok amacı, çok faydaları var. Bunlardan birkaçı hobi edindiğimizde odaklanmayı artırabiliriz, konsantrasyonumuzu artırabiliriz, sosyal ilişkilerimizi güçlendirebiliriz. Bunlar sadece birkaçı. Önemli diğer bir madde çalışma ortamının değiştirilmesi. Çalışma ortamının değiştirilmesi derken bulunduğunuz işi değiştirmek anlamında söylemiyorum. Yaptığınız işte, yaptığınız işin bulunduğu ortamı değiştirmeyi kastediyorum. İsterseniz o işten sıkıldıysanız farklı işler de arayabilirsiniz. Bu da çalışma ortamını değiştirmek anlamında kullanılabilir. Çalışma ortamında, bulunduğunuz ortamda küçük küçük ufak değişiklikler, örneğin bir gün çiçek getirip koymak, ikinci gün tablo getirip asmak, yani sizin ruhunuzu, sizin gözünüzü ve sizin hitap edeceğiniz olumlu şeyleri ortaya çıkarabilecek değişikliklerden bahsediyorum. Eğer bu koşulu yerine getirirseniz kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Diğer önemli maddelerden biri de temiz bir çevrede yaşamak. Biliyorsunuz çevre kirliliği, endüstriyel kirlilik ve radyoaktif kirlilik had safhada dünyamızda. Bunu bireysel olarak belki bazı koşullarını önleyemeyebiliriz ama bunları kendimizden uzak tutmamız gerekiyor. Çevre kirliliğini kişisel olarak önleyebiliriz. Buna katkıda bulunabiliriz ama endüstriyel kirlilik ve radyoaktif kirliliği bireysel olarak önlememiz mümkün değil. Bu tamamen farklı politikaları da ilgilendiren koşulları oluşturmakta. Evet sevgili dostlarım, son 2 maddeye geldik. Bu maddelerden bir tanesi doğal koşullarda
yaşamak, doğal ortamda yaşamak ve doğayla bütünleşmek, doğaya saygılı olmak. Zaman zaman, tabii yapabilirsek her zaman doğanın içine çıkıp kısa yürüyüşler yapmak, doğadaki diğer canlıları dinlemek, kitap okumak, doğada yürüyüş yapmak hem bedenen hem ruhen insanları daha iyi olmaya, daha iyi hale getirir. Diğer son madde ise yardım etmek. Yardım etmek ulvi bir olaydır. Yardımın gerçekten küçüğü ve büyüğü olmaz. Maddi ve manevi yardım olabilir. Bir insanın bir problemi olabilir. Ona manevi destekte bulunmak da bir yardımdır. Yardım etmek hem ruhumuzu güçlendirir hem de bizi farklı bir seviyeye taşır. Sevgili dostlarım, videomun sonuna geldik. Bu koşulları yerine getirebilirseniz hem fiziki hem bedenen hem de ruhen daha iyi olabilirsiniz. Daha sağlıklı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi lütfen açın. Her hafta farklı videolarla sizlerle buluşacağım. Sağlıklı kalın sevgili dostlarım. Kendinize iyi bakın ve haftaya diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.